Bir yanda İzmir'in Bornova parklarında film setlerini hayranlıkla izleyen o meraklı çocuk, diğer yanda canlandırdığı sert karakterlerle ekranın tozunu atan, disipliniyle sektöre imzasını koyan bir yetenek. Bugün, figüranlıktan başrole, uykusuz gecelerden zirveye uzanan, vazgeçmemenin ete kemiğe bürünmüş halini, Mert Doğan'ın ilham dolu hayat hikayesini anlatıyoruz. Hazırsanız, Bornova'dan İstanbul'un zirvesine uzanan o yolculuğa başlıyoruz. Videoya geçmeden önce bizlere like atarak destek olabilirsiniz. İyi seyirler. 8 Eylül 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya gözlerini açan Mert Doğan, çocukluk yıllarını Ege'nin sanata ve kültüre değer veren naif atmosferinde etrafındaki dünyayı bir kaşif titizliğiyle gözlemleyerek geçirdi. Onun hikayesi pek çok meslektaşının aksine sadece bir ünlü olma isteğiyle değil, bir hikaye anlatma tutkusuyla başladı. Henüz ilkokul çağlarındayken Bornova'daki büyük parkta bir film setine rastlaması, hayatının rotasını belirleyen o ilk büyük kıvılcımı çaktı. Orada şahit olduğu kameralar, devasa ışıklar ve insanların bir kurguyu gerçeğe dönüştürmek için verdiği o kolektif mücadele, küçük Mert'in zihninde oyunculuğu ulaşılamaz bir rüya olmaktan çıkarıp mutlak bir hedefe dönüştürdü. Bu tutkunun peşinden gitmekte kararlı olan Doğan, lise yıllarında Art Akademi İzmir bünyesinde aldığı temel eğitimle sahne tozunu, ilk kez YouTube yeteneklerini akademik bir disiplinle harmanlamaya başlarken, oyunculuğun sadece yetenek değil, büyük bir teknik bilgi gerektirdiğini de o yaşlarda kavramış oldu. Eğitim sürecini profesyonelliğin en önemli basamağı olarak gören Mert Doğan, 2013 yılında yetenek sınavlarını büyük bir başarıyla geçerek Akdeniz Üniversitesi, Antalya Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazandı ve bu 4 yıllık süreç, onun sadece okul sıralarında teorik bilgi aldığı bir dönem değil, aynı zamanda hayatının en hareketli yıllarından biri oldu. Zira üniversitenin ilk yılında bir yandan akademik eğitimine devam ederken, diğer yandan dönemin fenomen web dizisi Bir Kezban, Bir Mahmut projesinde yer alarak kamera önü oyunculuğuna ve set disiplinine dair ilk profesyonel deneyimini henüz bir öğrenciyken kazandı. Hay canım benim, haydi bismillah. Antalya'daki eğitimi boyunca Antalya şehir tiyatrolarında da aktif görev alarak sahnede pişen Doğan, mezun olana kadar karakter çözümleme ve beden dili üzerine uzmanlaşarak heybesine hem akademik bilgiyi hem de yüzlerce saatlik sahne tecrübesini koymayı başardı. 2017 yılında mezuniyet belgesini cebine koyup rotasını sektörün kalbi İstanbul'a çeviren Mert Doğan için asıl zorlu ve öğretici süreç burada başladı. Çünkü o, İstanbul'a adım atar atmaz, büyük rollerin gelmesini beklemek yerine mesleğin en alt basamağından başlayarak setlerin tozunu yutmayı seçti. Kariyerinin bu evresinde büyük bir sabır sergileyerek Vatanım Sensin, Arka Sokaklar ve Söz gibi dev prodüksiyonlarda figüranlık yaparak ve küçük roller üstlenerek profesyonel set işleyişini bizzat yerinde öğrendi. Ben çocukluğumdan beri böyle. Beni ilgilendiren her şeye burnumu sokarım. 2018 yılında ise mücadelenin kahramanlık destanını anlatan Kutülamare dizisindeki Mehmet karakteriyle yer aldığı bölümlerde her ne kadar ekran süresi kısıtlı olsa da sergilediği vakur duruş ve o dönem insanının çilesini yansıtan keskin bakışları dikkatli izleyicilerin zihninde bu genç oyuncuda farklı bir derinlik var algısını oluşturmaya yetmiştir. Hemen ardından Gülperi dizisindeki doğal oyunculuğuyla izleyicinin zihninde gelecek vadeden bir yetenek imajı oluştururken asıl büyük kırılmasını 2018 yılında uykusuzluktan gözünde çıkan bir arpacıkla gittiği çarpışma seçmelerinde bu fiziksel durumun Sinan karakterinin tekinsiz dünyasıyla yakaladığı muazzam uyum sayesinde yaşadı. Bu derinlikli karakter analizlerini vuslat ve ardından usta oyuncularla aynı tempoda koştuğu Babil dizisindeki Yalçın karakteriyle taçlandırması, manipülatif ve gizemli tavırlarıyla izleyicinin hem çekindiği hem de zekasına saygı duyduğu bir figür yaratarak ona sektörde psikolojik derinliğin ustası unvanını kazandırmıştır. Kariyerinde bir ustalık evresi olarak kabul edilen süreç ise Adı Sevgi dizisindeki Volkan Baykara karakteriyle zirveye taşındı. Volkan'ın hırsının ve aile baskısıyla birleşen kontrolsüz gücünün bir insanı nasıl bir canavara dönüştürebileceğini sarsıcı bir netlikle işlemesi, izleyicinin ekrana nefretle bakarken aynı zamanda sevgisiz büyüyen bir çocuğun trajedisine tanıklık ederek derin bir vicdani sorgulama yaşamasına neden oldu. Dikleniyorum ya ben sana şu an. Bir şey yapsana bana. Allah aşkına bir şey yapsana. Bu karakterin yarattığı sarsıcı etkinin hemen ardından
Dijital dünyanın mistik atmosferine adım atan Mert Doğan, Şahmaran dizisindeki Aran karakteriyle evrensel bir başarı yakalayarak izleyiciyi hipnotik bir dünyanın içine çekti. Mistik atmosferden tekrar sert gerçekliğe dönen Doğan, Adım Farah dizisindeki Bekir karakteriyle oyunculuk yelpazesini daha da genişletti. Bekir'in o hırçın dış görünüşünün ardına sakladığı karşılıksız sadakati ve ailesi için her şeyi göze alan o yakıcı çaresizliği öylesine bir samimiyetle yansıttı ki, seyirci Bekir'in her hatasında ona kızmak yerine yaralarını sarmak istedi ve karakter üzerinde korumacı bir aidiyet duygusu geliştirdi. Bak dünyayı harcarım. Yemin olsun herkese alırım karşıma senin için. Sen anlayabiliyor musun bunu? Kariyerindeki bu durdurulamaz ivme, absürt komedi türünün en özgün örneklerinden biri olan Prens dizisinde hayat verdiği Vlad karakteriyle bambaşka bir boyuta ulaşmıştır. Mert Doğan, Vlad rolünde o bildiğimiz sert adam imajını, absürt bir mizah ve kötü ama bir o kadar da eğlenceli bir karakter yapısıyla birleştirerek izleyiciyi ters köşeye yatırmıştır. Ne konuşuyorsunuz orada fısır fısır? Dikkatim dağılıyor burada. Vlad'ın o karanlık niyetlerini absürt bir tavırla sergilemesi, izleyicide hem büyük bir kahkaha hem de bir insan bu kadar kötü olup nasıl bu kadar eğlenceli olabilir şaşkınlığı yaratmıştır. İzleyiciler Vlad karakterinin her sahnesinde Mert Doğan'ın komedi zamanlamasına ve karakteri karikatürize etmeden nasıl bu kadar ikonik kılabildiğine hayran kalmış, bu performans onun sadece dramda değil, mizahın en uç noktalarında da devleşebileceğini tescillemiştir. Ancak Mert Doğan'ın kariyerindeki en sarsıcı ve olgunluk döneminin tacı kabul edilen performans, şüphesiz Halef Kökler'in Çağrısı dizisindeki Aşır karakteri oldu. Aşır, içindeki kontrol edilemez öfkesi, patlamaya hazır şiddeti ve hırçınlığıyla etrafına korku salan bir adam olsa da, Doğan bu sert kabuğun ardına saklanmış o çocuksu saflığı ve yer yer karşımıza çıkan iyiliği seyirciye en yalın haliyle hissettirmeyi başardı. Ulan üstüne geldin bana sıktın. Ulan benim sevdiğim kadınla ne istedin lan? Karakterin hayatındaki en büyük sınavı ise Nida ile yaşadığı o yakıcı ve fırtınalı aşk oldu. Aşır'ın zapt edilemez sinirini dindirebilen tek güç Nida'nın varlığıydı. Nida'nın ölümüyle karakterin dünyası başına yıkılırken, izleyiciler Aşır'ın sevdiği kadını kaybetmesinin ardından yaşadığı o devasa çaresizliği, içindeki şiddetin nasıl ağır bir yasa dönüştüğünü ve o kaba adamın içinden çıkan yaralı çocuğu Mert Doğan'ın performansıyla iliklerine kadar hissetti. 2026 yılından geriye bakıldığında, İzmir'in sokaklarından başlayıp figüranlıktan başrole uzanan, Volkan'dan Bekir'e, Vlad'dan Aşır'a kadar her bir ruhu tırnaklarıyla kazıyarak inşa eden bu devasa ve kesintisiz hayat hikayesi, Mert Doğan'ı Türk sanat tarihine silinmez harflerle kazınmış gerçek bir karakter abidesi yapmaktadır. O, tırnaklarıyla kazıyarak geldiği bu zirvede sadece rol yapmıyor. Her karakterinde yeniden doğarak kendi efsanesini yazmayı sürdürüyor.